Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir örgü modeli çalışacağız yine. Çok hoş bir model. Çok kolay bir model. Şöyle yakından göstereyim. Bakın şöyle. Burgu burgu minik minik burgular şeklinde duruyor. İki sırada bir oluşan bir model bu. Arka yüzü de böyle görünüyor. Yapımı çok kolay. Bunu bebek örgülerinde, hatta çok tok bir dokusu var, bebek battaniyesi bile yapabilirsiniz. Atkılar, şapkalar, hırkalar, her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz çok tatlı bir model. 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. En sona artı bir ilmek ekliyoruz. Şimdi vakit kaybetmeden yapımına geçelim arkadaşlar. Ben şimdi şöyle şişime 18 artı 1, yani toplamda 19 ilmek atmış oldum. Şimdi başlarken dikkat etmemiz gereken ufak bir konu var lastiği örerken. O da şöyle: ilk iki ilmeğimiz düz olmak zorunda. Düz örgü şeklinde. İlk iki ilmeğimizi düz örgü olarak örelim. Ondan sonra bir düz, bir ters bir düz lastik örgümüze devam edebiliriz. İlk iki ilmek düz örgü şeklinde başlamalı, modeli kurabilmemiz için. Model kurulumu için gerekli bu. Bir tane ters, ondan sonra bir tane düz. İstediğiniz lastik ebatına ulaşana kadar bu şekilde lastiğimizi öreceğiz. Ben şimdi lastiği birazcık büyüteyim. Ondan sonra hemen geliyorum ve modelimizi kurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle 4 sıra kadar bir lastik ördüm ben. Model göstermek için bu yeterli. Şimdi gördüğünüz gibi bakın, bu kenar ilmeğim şu, yanındaki de düz. Şimdi kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi bu düz ve yanında ters var. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. Onun için iki tane düzle başlayacağız dedik. Çünkü ters olan ilmekten kuracağız modeli. Şimdi ters ilmeğimizin altındaki boşluktan, bakın şuradan, şu aradaki boşluktan batıyoruz boşluğa, bir tane ilmek çıkartıyoruz, doluyoruz ve gelen iki ilmeği düz örgü olarak kesiyoruz. Yani iki ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduk. Yine düz ve ters. Düzü atlıyoruz, ters ilmeğin altındaki şu boşluktan batıyoruz, düz olarak ilmeğimi çıkartıyorum, bir kere doluyorum, iki tane ilmeği, devamındaki iki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Düz ve ters ilmek. Ters ilmeğin bir altındaki boşluğa batıyorum, bir tane ilmek çıkartıyorum, bir kere doluyorum ve düz ve ters ilmeği, ikisini birlikte örerek kesiyorum. Düz ilmek, ters ilmek. Ters ilmeğin altına, boşluğa batıyorum, ilmeğin içine değil. Battık, ilmek çıkarttık, birazcık uzatıyoruz böyle. Tığımız, şişimize doladık ve gelen iki ilmeği düz örgü olarak kesiyoruz. Bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi oldukça kolay. Düz ilmek, ters ilmek, ters ilmeğin altından batıyorum, ilmek çıkartıyorum, bir kere doluyorum, devamındaki iki ilmeği düz örerek kesiyorum. Ters ilmeğin altından battım, ilmek çıkarttım, doladım ve iki ilmeği kesiyorum. Ters ilmeğin altından batıyorum, ilmek çıkarttım, doladım, ikisini kestim. Kenarda bir tane düz ilmeğim ve kenar ilmeğim. Arka sırada şimdi ilmek sayılarını yerine
tamamlayacağız gene. Şimdi kenar ilmeğini ördükten sonra bakın şurada bir tane tek ters ilmeğim var ve devamındaki üçlü gruplar halinde gördüğünüz gibi. Şimdi bu üçlü grupların bir tanesi burada olan tek ilmekle, ikisini birlikte aldım, ters örer gibi kestim. Şu doladığımız ilmek, onu düz örüyoruz. Tekrar ipimi öne alıyorum. Bu çıkarttığımız ilmek ve bir sonraki üçlü ilmeğin ilkini birlikte alıyoruz ve ters örgü örer gibi kesiyoruz. Doladığım ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Çıkarttığım ilmek ve bir sonraki üçlü ilmek grubunun ilkini alıyorum. İkisini birlikte ters olarak kesiyorum. Doladığım ilmeği düz örüyorum. İpimi yine öne aldım. Çıkarttığımız, uzattığımız ilmek ve bir sonraki üçlü grubun ilk ilmeğini birlikte ters örer gibi kesiyoruz. Doladığım ilmeği düz örüyorum, pardon. Düz örgü olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Kalan çıkarttığımız ilmek ve üçlü grubun ilk ilmeğini birlikte ters örerek kesiyoruz. Doladığım ilmeği düz ördüm. Yine bakın üçlü grup, tek kalan çıkarttığımız ilmek, ters olarak kestim. Doladığım ilmeği düz örüyorum. Bir tane ilmek kalıyor. Bir sonrakinin ilk ilmeğini birlikte kesiyorum. Doladığımızı düz örüyoruz. İkisini kesiyoruz. Doladığımızı düz örüyoruz ve sonda 2 ilmeğim kalıyor. Düz ördüm. Bu da kenar ilmeği. Bu kadar arkadaşlar. 2 sıra. Bakın yatay yatay olarak ilmeklerimiz belirdi bile. Bu 2 sıranın tekrarından oluşuyor arkadaşlar model. Tekrar göstereyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz ilmek, bir ters ilmek. Ters ilmeğin altından batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Bir kere doluyorum. Ve 2 ilmeği düz örer gibi kesiyorum. Düz ilmeğim, ters ilmeğim. Ters ilmeği batıyorum altına. İlmeğimi çıkarttım. Bir kere doladım. Ve ikisini düz olarak kesiyorum. Ters ilmeğim bakın şu altında, ilmeğin içine değil, altındaki boşluğa batıp ilmek çıkardım, doladım ve ikisini kestim. Ters ilmeğin altından battım, ilmek çıkarttım, doladım ve ikisini kestim. Ters ilmeğe battım altına, ilmeğimi çıkarttım, doladım ve ikisini düz örgü olarak kestim. Tamamen ilk sıramız bu şekilde. Çok çok kolay bir örnek ama çok da tatlı bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, sıramızı bitirelim. Arka sırada yine kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane tek olarak ters ilmek var ve devamındaki üçlü ilmek çıkarttığımız, doladığımız üçlü grup var. O ters ilmeği ve devamındaki ilmeği birlikte alarak ters örgü olarak kesiyoruz. Doladığımız ilmek düz örüyoruz. Ters örüyoruz. Doladığımızı düz örüyoruz. Yani bir ters bir düz lastik örüyormuş gibi düşünün bunu. 2 ilmeği alıp birlikte ters olarak örer gibi kesiyorum. Doladığım ilmeği düz örüyorum. Ters olarak kesiyorum. Düz örüyorum. Modelin yapımı bu kadar arkadaşlar. Düz ördüm.
Sondaki 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet, bakın model belli oldu bile. Bunu merserize iplerle, kalın şişle örüp hafif ajurlu mevsimlik, yazlık örgülerde yapabilirsiniz bu modelden. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.